Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün sizlerle Jose Raul Capablanca ile Joseph Blackburn arasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Bu oyun 1914 yılında Saint Petersburg'da Rusya'da oynanan bir oyun. Bu oyun oynandığı sırada Capablanca 26 yaşında, Blackburn ise 73 yaşında. Eee, Blackburn daha böyle tecrübeli bir oyuncu olsa da Capablanca'nın yaptığı bir hamle benim gerçekten hoşuma gitti ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz oyuna hemen başlayalım. E4 E5 at F3 at C6 bir B5 at D4 geliyor Blackburn. Şimdi burada at D4 E D4'te devam edilmiş. Sarok G6. At F6 fil G7 kısa rok fikriyle G6 ile devam etmiş Blackburn. Şimdi burada beyazın da tabii ki D3. At C3 mümkün değil zaten. Filini çıkıp vezirini çıkıp burada bir atak başlatması gerekiyor. Rakip kendini toparlamadan önce. Bakalım oyunun devamında neler göreceğiz. D3 bir G7 at B D2 yani direkt at D2 at E7 F4 gelmiş. Capablanca direkt aslında piyon sürüşleriyle bir nebze baskı yaratmak istediğini, F5 sürebileceğini burada aslında ima etmeye çalışıyor diyebiliriz. Burada fil, fil kovmak amacıyla C6 gelirse de fil C4 aslında burada yine bir baskı oluşturmanın bir yani hamlenin amacı bu diyebiliriz. Fil C4'te tekrar baskımızı oluşturacak şekilde filimizi yerleştirmiş olduk diyerek burada Blackburn D5 oynuyor. Bir B3, kısa rok, at F3, C5 ve E5 hamlesi geliyor. Şimdi burada B5 hamlesini oynayan Blackburn A5, A4 gibi hamlelerle fili burada aslında öldürmeye çalışıyor, kısmaya çalışıyor diyebiliriz. Buna cevap olarak da Capablanca'nın oynadığı hamle C3. Ben diyor ki sen A5, A4 oynarsan ben de fil C2 ile burada bir hamle yapacağım ve yoluma bakacağım. Yani sen beni sıkıştıramazsın demeye çalışıyor. O yüzden böyle bir hamle gelmiş. Burada C4 hamlesi geliyor. Fil C2, DC3, BC3 ve vezir A5 hamlesinden sonra şimdi aslında düşündüğünüzde bu fil biraz etkisi kısıtlanmış bir fil. Burada D4 oynamak mantıklı olabilir diye düşünüyorsunuz. Ama burada öncelikle bir fil D2 hamlesi gelmiş. Tamam diyoruz. Fil G4 hamlesinden sonra ise bahsettiğimiz D4 hamlesi geliyor. Peki bu fil D2'nin oynama amacı ne olabilir? Düşündüğünüzde aslında bu piyonu koruma maksadıyla öncelikle oynuyorsunuz. Eğer siz direkt D4 oynar da hani burada D4 oynayıp direkt bir böyle vezir C3 almasına hatta dalmasına müsaade ederseniz bu tabii ki hoş olmayacak bir hamledir. O yüzden öncelikle fil D2, fil G4 ve D4 hamlesiyle devam edilmiş. Ve burada Blackburn bu vezirin burada artık işinin hani kalmadığını düşünerek zannediyorum. Ya da işte kale B, kale F B8 ya da kale A B8'den sonra bu B4 sürmenin anlamsız olacağını düşünmüş olmalı ki burada vezir B6 ile devam ediyor. Peki kale B1'e A6 buraya sağlamlaştırma hamlesi bir nebze denilebilir. Şimdi bu hamleden sonra Capablanca H3 oynuyor. Artık bu fili ne yapacaksın? Hani atı mı alacaksın yoksa geri mi döneceksin? Bir karar ver demek istiyor. Burada fil F5 oynanmış. Peki Capablanca buna çok agresif bir yanıt vererek yani artık zaten merkez kilitlendiği için e, yani kanatlardan piyon sürmenin önemini gösterecek bir hamle olduğunu düşünüyorum. G4. Şimdi siz de artık hatanızı ufak ufak yürütmeye çalışacaksınız buradan. Ki çok doğru bir hamle bence. Yani konumun gereği de olan bir hamleydi zaten. Burada yani artık kaçış yok diyerek Blackburn fil C2 alıyor.
Vezir C2 ve F5 hamlesi geliyor. Güzel. Yani senin piyon sürüşlerine karşı ben de tabii ki reaksiyon göstereceğim diyor. Hani o pasif kalmayacağım diyor Blackburn. Bence de çok doğru bir düşünce. Şah H2'den sonra at C6, kale G1'den sonra ise burada şimdi at D8 hamlesi geliyor. Şimdi düşündüğünüzde at D8'in amacı işte at E6, at F7'ye bir sıçrama gerçekleştirmek, bir girişimde bulunmak maksadıyla düşünülebilir diye ben tahmin ediyorum. Ama bu hamle aslında yanlış. Çünkü şimdi ileride gerçekleşecek hamleler sebebiyle burada aslında oynanması gereken hamlenin ben FG4 olduğunu düşünüyorum. İsterseniz kale G4 ya da HG4 alabilirsiniz. Bu size bağlı tabii ki. Diyerek at D8'in bir soru işareti, ufak bir soru işareti olduğuna dikkat çekmek isterim. Şimdi GF5, kale F5, sonrasında at H4 geliyor. Capablanca ufak ufak, parça parça taşlarını geliştire geliştire oynamaya çalışıyor. Şimdi merkez kitli olduğu için artık Capablanca'da dahil, Blackburn da aynı şekilde kanattan bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ama baktığınızda bu fil kesinlikle yani ölü diyebiliriz. Bu kaleyi buradan buraya gelmek iki tempo. Veziri bu taraflara getirmeye çalışmak biraz daha sıkıntılı. Vezir kanadından oynamaya çalışsa burada da bir kayda değer bir şey elde edemiyorsunuz. Burada mecburen Blackburn'de da savunma odaklı oynamaya çalışmış diyelim. En azından konumun gereksinimine göre oynamaya çalışmış diyelim. Bu da şimdi kale H5 hamlesinden sonra Capablanca gerçekten benim de sevdiğim tarzda olan bir hamle oynamış. At G6 hamlesi gelmiş arkadaşlar. Atı feda etti direkt. Çok müthiş bir şey. Savunmayı burada darma duman etme hamlesi bu. Yani ben de böyle hamleler çok yaparım ama genelde böyle hüsranla sonuçlanır tabii, ayrı bir konu. Ama burada Capablanca at fedası yapmış ve gerçekten de çift ünlem. Muhteşem bir hamle. Ya buna yorumsuz, yani hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten harika bir hamle oynamış. Siz bu atı almak zorunda kalıyorsunuz. Almazsanız bir sürü kötü kaldığınız konum var. Hani onları şimdi burada göstermek doğru olmayabilir. Ben direkt oyunu göstereyim size. Nasıl hani bu hamleyi yapmasının amacı neydi onu anlatayım. HG6 burada kalesini de veriyor ama aslında kalesini vermiyor. Kalesini bir nebze burada yerleştirmeye çalışıyor. Vezir B8'den sonra kale G7 hamlesiyle kalesini de bırakıyor Capablanca. Bu da çift ünlem bu arada. Biraz spoiler gibi oldu ama olsun. Kale G7 ile burada kalesini de bırakan Capablanca'ya Blackburn artık kaleyi de almak zorunda kalıyor ve bu hamle sonrasında, bu hamleden sonra bir sürü tehdit var. Sonra şahınız apaçık burada kaldı. Yani çok müthiş bir şey yani bu Capablanca'nın yaptığı hamle. At G6 sonrasında kale G7 gerçekten beni çok etkileyen, bu maçı sizlere sunmamı sağlayan bir maçtı diyebilirim. Şimdi burada oyunun devamında anlatmak gerekirse kale G1, şah F8'den sonra vezir G6. Burada kaleyi vurmuş zaten Blackburn ama burası terk zaten. Artık burada tutunamıyorsunuz. Şah H3'ten sonra burada Blackburn terk etmiş. Hani anlattığım olay burada geçerli. Kaleniz burada bir şeyler yapamıyor. Hani savunmaya yetişmeye çalışsa yani burada hoş şeyler olmayacak. Hani şöyle hamlelerle işte tutmaya çalışsanız yani hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsunuz. Hani vezir burada ne yapıyor? At burada hani tutamıyor, savunma yardımcı olamıyor vesaire. Gerçekten
Capablanca'nın oynadığı çok güzel bir oyun ve Capablanca burada 26 yaşında. Gerçekten çok güzel bir oyun sergilemiş diyebilirim. Evet, sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi önce at fedası, sonra buradaki kale fedası gerçekten benim hoşuma gitti ve rakibin savunmasını nasıl dağıtmalıyız üzerine. Hani gerçekten o konu üzerine diyebilirim. Bir nasıl denir? Örnek. Bir resmen, yani nasıl diyebilirim ben size, şöyle diyeyim. Rakibin savunmasını nasıl dağıtmalıyım? Nasıl baltalamalıyım? İşte G6 piyonu nasıl almalıyım üzerine çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim diyerek izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Bu oyunun hani at fedası ya da kale fedası hakkındaki düşünceleriniz de varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Eğer içeriklerim de hoşunuza gidiyorsa, yaptığım videolar vesaire hoşunuza da gidiyorsa da abone olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.